Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Hugh Glass 1783'te Pensilvanya'da dünyaya geldi. İskoç bir baba, İrlandalı bir annenin evladıydı. 1816'da ünlü korsan Jean Lafitte tarafından yakalandığında Meksika körfezine seyahat ediyordu. Jean Laffitte'in emri altına girdiğinde artık yaşamak için korsan olmaktan başka bir çaresi kalmamıştı. Bu serüven 2 yıla yakın sürecekti. O yıllarda zorlu şartlar altında kendine kattığı deneyimler ileride Hugh'un çok işine yarayacaktı. Bitmek bilmeyen seyahatler, sürekli denizlerde olma ve hep aynı yemekleri yemek canına tak edince kaçış planı yapmaya karar verdi. Korsanlar gidecekleri yerleri esirlere söylemezlerdi. Onlar ancak varıldığı zaman hedef bölgesini anlarlardı. Aslında esirler korsanlarla neredeyse aynı haklara sahipti. Tek fark emir komuta zincirindeki yerleriydi. Esirlerin yakalandıktan kısa bir süre sonra zincirleri sökülür, herkes de aynı yemeği yer ve herkes kadar çalışırlardı. Bir kaçış eylemine girişen olursa cezası istisnası olmaksızın ölüm olurdu. Hugh ekipte iyi bir mevkiye sahip olmuştu ama yine de varış noktalarını bilmiyordu. Daha önce birçok kez kaçmaya yeltenmiş ama uygun fırsatı bulamadığı için son anlarda hep vazgeçmişti. 1818'de bu şansı bir kez daha yakaladı. Korsanlar Teksas'taki Galveston kıyılarına yanaşırken ekipten bir ismin denize atladığı anlaşıldı. O Hugh Glass'tı. Bütün riskleri göze almış ve kıyıya kilometreler kala kendini soğuk sulara bırakmıştı. O gün Hugh'un şansı yaver gitti. Bu kez gerçekten de zincirlerinden kurtulmuştu. Önünde daha uzun bir yaşam, acı ve tatlı deneyimler vardı. Hugh yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. 1821'de Missouri'ye giderken bir kez daha kötü bir sonla karşılaştı. Yolda Kızılderili grup Poniler tarafından yakalandı. ...1822'de Missouri gazetesinde General William tarafından verilen bir ilan gördü. General William, Missouri Nehri boyunca yapılacak zorlu bir kürk avcılığı için 100 Amerikalı arıyordu. Bu zorlu yolculuğun insanüstü bir gayret gerektirmesi sebebiyle getirisi de çok yüksek olacaktı. Hugh için bu güzel bir fırsattı. Hayatı denizlerde ve yollarda geçen Hugh bu zorlu koşullara zaten alışıktı. Hugh hemen ilana başvurdu. İlana başvuranlar arasında ülkece ünlü dağcılar James Beckwourth, John Fitzgerald, David Jackson, William Sublette, Jim Bridger, Thomas Fitzpatrick de vardı. General William, daha sonra William'ın efsane yüzlüsü diye anılacak olan 100 kürk avcısını böyle seçti. Ama Missouri Nehri'nin 1822'deki beklenmedik yükselişi ekibin yapacağı seyahati bir yıl erteledi. Ekip 1823'te zorlu yolculuğa başladı. Haziran ayında büyük bir saldırıyla karşılaştılar. Arikar isimdeki yerli bir grup pusuya yatıp ekip gelir gelmez onlara saldırdı. Bu hiç beklenmedik senaryo ekibin 15 üyesinin ölmesiyle sonuçlandı. Aynı zamanda onlarca yaralı vardı. Yaralı olanlar arasında bacağından vurulan Hugh Glass da bulunuyordu. Saldırıda ölen John Gardner son nefesini vermeden önce Hugh'un elini tutmuş ve ona ailesine mektup göndermesini vasiyet etmişti. Hugh Glass, John'un ailesine şu mektubu gönderdi. Maalesef bu acılı görev bana düştü. Efendim, 2 Haziran sabahı Kızılderili bir grubun saldırısına uğradık. Saldırıda ölen 15 kişi arasında maalesef oğlunuz John da vardı. Bay Smith grubumuzdaki en genç üyelerden bir tanesi. Kendisi oğlunuz için güçlü bir dua gerçekleştirdi. Bu sayede John'un huzur içinde öldüğüne ikna oldum. John'u kamp alanındaki bir alana gömdük. Mezarını bir kütük yardımıyla işaretledim. Eşyalarını size göndereceğiz. Vahşiler büyük bir haindir. Yağmur ve gök gürültüsünden sonra bize hainlik edip saldırdılar. Ben bacağımdan vuruldum. General William intikam almak için bu bölgede kalacaktır.
Ekibin kalan kısmı batı seyahati için yeniden toparlandı. Fort Kiowa'ya dönme kararı aldılar. Orada generalin ortağı Henry gruba katıldı. Henry ve Hugh'un da dahil olduğu bir grup Yellowstone nehrine doğru yola çıktılar. Nehir yakınlarına geldiklerinde Hugh önünde 2 yavrusuyla yürüyen bir bozayı gördü. Hugh ayıyı kışkırttı ve saldırıya geçmesi için sesler çıkarttı. Bu iyi bir fikir değildi. Ayı ekibe saldırdı ve kısa bir sürede öldürüldü. Ama Hugh da yaralanmıştı. Bu seferki yarası çok daha derin ve ölümcüldü. Ekip üyeleri Hugh'un çok fazla dayanamayacağını düşünüyorlardı. Onu 2 gün süresince bir tahtanın üzerinde taşıdılar. Fakat bu durum ekibin hızını önemli ölçüde yavaşlatıyordu. Bu da tahmini varış tarihinin çok gerisinde kalmalarına sebep oluyordu. Ekibin lideri Henry, 2 gönüllüyü onunla birlikte bıraktı, ölene kadar ona bakmalarını, ardından da onu gömmelerini emretti. Gönüllü olan isimler John Fitzgerald ve Jim Bridger oldu. Ekip Hugh'un mezarını kazdı ve ona bakması için John ve Jim'i geride bırakarak yollarına devam etti. Hugh ise komadaydı. Bilinçsizce yatıyordu. Gönüllü olan Jim ve John'un kafasındaki tilkiler kısa süre sonra kendini belli etti. 3 saat sonra John hala hayatta olan Hugh'un tüm ekipmanlarını aldı. Onu ayı kürküne sarıp kazdıkları mezara bıraktı ve Jim'le birlikte yola devam etti. Kısa bir süre sonra ekibe yetiştiler. Ekip lideri Henry'e daha önce kendilerine saldıran Arikara yerlerinin bir kez daha saldırı düzenlediğini ve Hugh'u öldürdüğünü söylediler. Halbuki bu kocaman bir yalandı. Hugh henüz ölmemişti. Henry elinde olmadan bu yalana inanmıştı. Onlardan hiç şüphelenmemişti. Hugh bir gün sonra kendine geldi ve bu ıssız yerde terk edilmiş olduğunu, ihanete uğradığını anladı. Bacağı kırık, kaburgaları da derin kesikler içindeyken ekipmansız bir halde yola çıktı. En yakın yerleşim yeri tam 320 kilometre uzaktaydı. Yolda çıkan kemiğini acılar içinde tedavi etti. Bir gün önce öldürdüğü ayının postuna iyice sarıldı ve sürüne sürüne hedefine devam etti. Yanında ne yiyeceği ne de kendini savunabileceği bir silah vardı. Tam 6 hafta süresince yoluna devam etti. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştı. Çoğunlukla yaban meyveleri ve köklerini yemişti. Enfeksiyon kapmış yaraları vardı. Kangren olmasın diye kurtçukların onu yemesine izin verdi. Yolda avını yiyen 2 tane kurtla karşılaştı. Onları korkutarak yedikleri bizondan parçalar aldı. Fort Kiowa'ya doğru giderken yolda bir sal yaptı ve nehirden devam ederek yolculuğunu kısalttı. Zorlu yolculuğu tamamladıktan sonra daha tam iyileşmemişken yeniden yola çıkma kararı aldı. Çünkü intikam almak istiyordu. Kendisine bunu yapanlardan öcünü almalıydı. Önce grubu bulmak için nehre doğru gitti. Ancak ekip orada yoktu. Orada lider Henry'e ait bir not buldu. Notta yeni kamp yeri yazıyordu. Hugh o kamp bölgesine gidip ekip bulduğunda çok ilginç bir gelişme gerçekleşti. İntikam ateşiyle henüz iyileşmeden ölümü göze alıp kilometrelerce yol kat eden Hugh, onu ölüme terk eden ismin Jim olduğunu öğrenince intikam almaktan vazgeçti. Çünkü Jim oldukça gençti. Jim'in sadece genç olması Hugh'un onu öldürmesine engel olmuştu. John ise orduya katılmış ve Nebraska'ya gitmişti. Hugh üşenmeden Nebraska'ya kadar gitti ve John'u buldu. Fakat bir ordu mensubunu öldürmek büyük bir suç olduğundan onu da öldüremedi. İstemeden de olsa onun da hayatını bağışladı. Bunun karşılığında $300 tazminat aldı. Giderken John'a asla buradan ayrılmamasını, ayrıldığı takdirde kendisini hemen öldüreceğini söyledi. Hugh 2 yıl sonra General William'ın başka bir grubuna dahil oldu. Görevi yeni yerler keşfetmek olan 4 kişilik bir ekipte yer aldı ve onlarla birlikte yola çıktı. Ama yolculuğun başlarında yerlilerle karşılaştılar. Ekip önce onların düşman olmadığına kanaat getirdi ve yanlarına doğru gitti. Fakat bunlar düşman olan Arikara yerlileriydi. Yanlarına gelen ekibi gören Arikara ekipten 2 kişiyi öldürdü. Saklanmayı başaran Hugh bir kez daha hayatta kalmayı başardı.
kalan yaşamında avcılık yaptı ve kürk ticaretiyle hayatını idame ettirdi. 1833'te Yellowstone Nehri civarlarında Arikaralıların saldırı sonrasında hayatını kaybetti. 3. karşılaşmalarında yenilmişti. Hugh Glass'ın anısına Güney Dakota'da bir anıt dikildi. Onun adına yapılan ilk şarkı 1915'te bestelendi. Ardından onun hikayesini anlatan kitaplar yazıldı ve diziler onunla ilgili bölümler çekti. Vahşi Doğa'da Bir Adam ismindeki ilk filmi 1971'de vizyona girdi. Leonardo DiCaprio'ya Oscar kazandıran The Revenant filmi 2015 yılında çekildi ve Hugh Glass'ın hikayesini dünyaya tanıttı.